Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. İlk kez böyle bir video yapıyorum. Yani nasıl bir video? Çektiğim bir videoyu montajını yaptım. Normalde yayınlardım. Bu sefer izleyip kendi yorumlarımı da katmak istedim. Neden? Çünkü önemli iki tane cihazımız var. Bir Sony Xperia Pro I. Çok önemli bir cihaz. Ve iPhone 13 Pro Max. Zaten video konusunda hani şu an telefon dünyasının tepesine oturmuş bir cihaz. Videoyu çekerken Sony'nin ekranından dolayı bazı şeyler söylüyorum. İşte ekran yanıltması oluyor bu. Ekran yanılgısı oluyor aslında. Fakat montaj yaparken gördüm ki aksi durumlar var, ters durumlar var. Ve bazı sahnelerde size bilgi verebilmek adına bu şekilde bir video hazırlayayım dedim. Montajı yaptım. Şimdi izleyeceğim. İzlerken de araya gireceğim. Bazı bilgileri size vereceğim ve videoya devam edeceğim. Dedikten sonra hadi videoya başlayalım. Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Nihayet beklediğimiz Sony Xperia Pro. Hemen durduruyorum. Sahneler büyüyecek çünkü burada sadece renk olarak değil, arka fona da lütfen dikkat edin. Xperia Pro i video testleri geldi. Beklediğimiz diyorum çünkü ben de gerçekten çok fazla merak ediyordum iPhone'a karşı. Neler yapabilecek, ne kadar iyi olabilecek diyecektim. Neler yapabilecek. Şimdi kafadan şunu söyleyeyim ki videonun geri kalanını bu şekilde izlemeye devam edin. Öz çekimde Sony'de 4K video kaydı yok. Ana kamerada da iki telefonda da 4K 30 FPS video kayıtları yapılacak. Bilginiz olsun. Sony tarafında şöyle bir sıkıntı daha var. 4K'da video kaydı yaparken kayıt esnasında geniş açıya geçiş yok. Kaydı durdurmak zorundasınız. Ondan sonra geniş açıya geçmek zorundasınız. Zaten öz çekime gelirsek de Sony tarafında öz çekimle alakalı herhangi bir söylem, biz şöyleyiz, biz böyleyiz dedi herhangi hiçbir şey yok. Olay sadece ana kameradaki 1 inç sensörde. Peki şu an ortam ev ortamı. Dışarıda ışık var. Evet. Bir şey dikkatinizi çekti mi burada? Şimdi bir kere renk olarak zaten dikkatinizi çekmiştir. Yani iPhone çok canlı çıkmış. Tarafların ayrıldığı kısım burada işte. Canlı mı, gerçek mi? Ben zamanında bir soru sormuştum bütün abonelerimize. Gerçek görüntüdeki bir video ya da bir fotoğrafı mı tercih edersiniz yoksa gerçeğin daha dışında daha canlı bir görüntüyü mü tercih edersiniz? Enteresan bir şekilde birçok kullanıcı ya da birçok abone ya da birçok soruyu okuyan kişi daha gerçek görüntüyü tercih etti. İşte önümüzde duruyor. Sony daha gerçek görüntüde çekiyor. iPhone alakasız. Renkler doğru ama inanılmaz canlı çekiyor. Şu an iPhone izlerken resmen şöyle bir şeyle karşılaştım. Sanki içeride bir spot var. Spotla aydınlatılmış bir ortamda çekim yapıyormuşum gibi. Sony ise olması gerektiği gibi. Ayrım burada başlıyor. Daha canlı görüntüler mi? Gerçek görüntüler mi? İkincisi videonun başında arka fona dikkat edin demiştim. Neden? Çünkü arka fon iPhone'da daha net, Sony'de ise daha flu. Şimdi Sony'de iki diyafram ayarımız vardı biliyorsunuz. F2 ve F4. F2 ile çekim yaptığım için arka taraf flu. F4 ile çekim yapsaydım arka taraf iPhone gibi daha canlı olacaktı. İşte burada da ayrım başlıyor. iPhone'un da biliyorsunuz sinematik modu var. Sinematik mod sayesinde arka taraf flu olabiliyor. Ama bu yazılımla yapılıyor. Sony tarafındaysa orijinal bir fotoğraf makinesi, orijinal bir video kamera gibi donanımsal olan bir özellik bu. Yani olması gereken bir durum. Diyafram değeri küçükse delik büyük olur ve arka taraf flu olur. Diyafram değeri büyükse delik küçük olur ve arka taraf net olur. Bu iPhone tarafında donanımsal değil, yazılımsal. Sony tarafındaysa donanımsal. Burada da taraflar ayrılıyor. Yazılımla ben bu işi hallediyorum. Yazılımla daha güzel mi oluyor? Yoksa donanımla yapılması gerekir. Donanımla daha güzel olur mu? Soru bu. Fakat iPhone tarafında sinematik modda arka tarafı diyafram olmamasına rağmen sanki diyafram 1, diyafram 10 gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yani çok daha fazla bokeh efekti verebiliyorsunuz Sony'ye göre. Sony'de ise donanımsal olduğu için neyse onu çekebiliyor. iPhone'da ise yazılımsal çok daha fazla bokeh efekti, çok daha fazla derinlik verilebiliyor. Bakın ayrımlar daha ilk saniyelerde başladı. Hadi devam edelim. Tamam. Dışarıda ışık var, içerideki ışık az. Dolayısıyla loş bir ortam. Acaba hangi telefon daha iyi çekiyor? Şu an ana kamerayla ben kendimi çekiyorum. Biraz sonra öz çekimle de yapacağım. Hemen şuradayken bir ses denemesi yapmak istiyorum. Şu an sesimi Sony Xperia Pro I'dan dinliyorsunuz. Ve şu an sesimi iPhone 13 Pro Max'ten dinliyorsunuz. Şu an yakın çekimdeyim. Biraz uzaklaşayım. Yani yakın kadrajdayım. Şöyle uzaklaştığım zaman yaklaşık 2,5 metre var aramızda. Şu an sesimi Sony Xperia Pro I'dan dinliyorsunuz. Ve şu an sesimi iPhone 13 Pro Max'ten dinliyorsunuz. Ve çekim kalitesi işte budur.
Sesle alakalı da şunu söylemek istiyorum. Birçok testimizde şöyle yorumlar geliyor. iPhone ne kadar kötü ses kaydı yapıyor. Şu an görüyorsunuz. iPhone'un ses kaydı gayet iyi. O arkadaşların dediği iPhone ne kadar kötü ses kaydı yapıyor durumu bu videoda da olacak. İlerleyen kısımlarda göreceksiniz. iPhone'un şu an beni çeken telefon iPhone 13 Pro Max. iPhone'un şu an arkasında bir mikrofon deliği var. Dolayısıyla ben ön kameraya, daha doğrusu ana kameranın karşısına geçtiğim zaman konuşurken benim sesimi doğrudan mikrofon alıyor ve güzel bir ses kaydı oluyor. Ama arka tarafa geçtiğim zaman, yani ekrana bakarken ana kameralar ön tarafı kaydederken benim sesimi işte kötü kaydediyor. Biraz sonra göreceksiniz zaten. O yüzden iPhone 13 Pro Max ne kadar kötü ses kaydı varmış, iPhone 13 Pro Max'in şu an gördüğümüz gibi ne kadar iyi ses kaydı varmış gibi durumlar işte bu sebepten dolayı oluşuyor. Yoksa Sony benim daha çok hoşuma gidiyordu ses kaydı olarak. Ta ki şu sahneyi görene kadar. Şu sahneyi izledikten sonra Allah Allah dedim ya, Sony'den daha iyi kayıt yapıyormuş iPhone. Ama ilerleyen sahnelerde durum zaten ortaya çıkmış olacak. İzlemeye devam edelim. Tabii şu an arkamda ters bir ışık yok. Her şey normal. İki telefonda çok güzel çekiyor olması gerekiyor. Şimdi bir ters ışık yapayım çünkü ters ışıkta iPhone bayağı bir öne geçecektir. Hemen şöyle denemesini yapalım. Evet, gördüğünüz gibi şu an ters bir ışık. Şuradaki koltuğun ve şuradaki sandalyenin Sony'de neredeyse gözükmediğini görüyorsunuz. Sadece gölge gibi gözüküyor. Bir de kadraja ben kendim gireyim. Şöyle kadraja girdiğim zaman acaba ben nasıl çıkıyorum? Şimdi bu tip çekimlerde büyük ihtimalle iPhone alacaktır. Çünkü Sony'de otomatik olarak HDR'e geçiş diye bir şey yok. Bu HDR'dan kastım şu olmasın. HDR10 Plus ya da iPhone'daki Dolby Vision kayıt olmasın. iPhone bunu becerirken büyük ihtimalle Sony şu an bunu beceremiyor. Kötü çıkıyorum yani büyük ihtimalle Sony'de. Ama böyle yaklaştığım zaman belki yüzümü algılar Sony ve yüzüme odaklar. Yüzümü aydınlatırken arka tarafı patlatır. Şu an ana kamerada olduğu için ne yaptığını inanın ben de görmüyorum. İzlerken görmüş olacağım. Evet, şu an izliyorum ve aynen düşündüğüm gibi, videoda dediğim gibi iPhone burada alır dedim ve açık ara almış. Çünkü iPhone standart bir video çekerken aynen fotoğrafta olduğu gibi ters bir ışıkta otomatik olarak HDR'yi devreye sokuyor. HDR'ı devreye sokuyor. Otomatik olarak HDR'ı devreye sokuyor ve yüksek dinamik aralıklı bir video ya da bir fotoğraf çekebiliyor. Sony tarafında bu yok. Büyük markalarda var. Samsung'da var. Huawei'de var. iPhone'da zaten var. Ama hiçbiri iPhone kadar güzel çalışmıyor. Bu bilgiyi de unutmayın. Gerçekten normal çekimde Dolby Vision'ı almadığınız zaman ya da diğer markalarda HDR10 Plus kaydetmediğiniz zaman kesinlikle ve kesinlikle iPhone normal HDR'ı çok daha iyi devreye sokuyor. Bu yani çok da böyle tartışmaya açık bir konu değil. Gerçekten birçok test yaptım. iPhone HDR konusunda çok iyi. Dolby Vision ya da HDR10 Plus'lardan bahsetmiyorum. Onlar apayrı dünyalar. Şimdi devam edelim. Görmüş olacağım. Ama eminim ki iPhone daha başarılı olmuştur. Peki hocam Sony'de HDR yok mu diyeceksiniz. HDR tabii ki var. Elinizle açmak zorunda kalıyorsunuz. Ama HDR'deki video kalitesi bir garip. Hemen göstereyim. Bakın şu an Sony'de HDR açılmış vaziyette ama görselde çok büyük bir değişiklik olmadı. Kadraja yeniden ben giriyorum. Sony'de HDR'da şöyle bir durum var. Neyse ki Xperia 3'te de bu vardı. Pro Ay'da da devam ediyor. HLG formatında video çekiyor. Yani bu çektiğim formatı siz daha sonradan bir bilgisayara atmak zorundasınız ve bilgisayarda işledikten sonra iPhone kalitesinde bir görüntü alabilirsiniz. iPhone'dan daha da güzel bir görüntü kalitesi alınabilir o tip durumlarda. Ama işte böyle bas çek durumlarında işte olay bu. Şu an Sony HDR çekiyor. Ne yazık ki kötü. Bundan önceki Xperia 1.3 videosunda da HDR ile iPhone'u kıyaslamıştım. Yani iPhone'un normal görüntüsü, Sony'nin HDR açık görüntüsü. Orada da durum böyleydi. Çok kötü gözüküyordu. İşte kötü gözükme sebebini HLG formatında çektiği için birkaç forumda yakalayabildim bunu da. Videoyu çektikten sonra illaki bir video edit programına atmanız gerekiyor. Renk ayarı yapıp ondan sonra çıktı almanız gerekiyor. Yani Sony tarafında HDR video çekeceksiniz, biraz profesyonel olmak zorundasınız. Evet, aynen videoda dediğim gibi. Bunu da bana bir dostum söyledi sağ olsun. Yıllardır Rusya zamanından beri fotoğrafçılıkla uğraştığım bir dostum. O halen devam ediyor.
bu tip şeylere daha hakim olduğu için beni uyarmıştı. HLG formatında çekiyor demişti. Yani demiştim bunu sen şey yapman lazım. Bilgisayara atıp işlemen lazım. Telefonda ya da herhangi başka bir şeyde bu görüntü güzel olmaz demişti. Sony'nin profesyonel video modunda da birkaç test yaptım. Efektler kullanarak test yaptım. Orada sormuştum soruyu. Neden böyle olduğuyla alakalı bilgisi olan varsa yazsın. Orada da bir abonemiz aynı şekilde demişti. Bu formatlar video sektöründe kullanılan formatlardır ve bu formatlarda çekim yaptığınız zaman kesinlikle daha sonradan bilgisayarda işlemeniz lazım. İşte o yüzden Sony'nin HDR ile çekilen videolarında ne yazık ki normal kendi telefonunda dahil izlerken görüntüde böyle bir pusluluk oluşuyor. Zaten burada da gördük ki ilerleyen kısımlarda da göreceğiz. Haydi devam edelim. Şu an öz çekimdeyim. iPhone tarafında 4K video kaydı varken Sony tarafında ne yazık ki Full HD bir video kaydı var ve Sony tarafında yüzümü yakaladı. Sürekli yüzüme odaklıyor. Bir kare çıktı. Kare sürekli yüzümde gezip duruyor. Güzel olmuş yani. Güzel olmuş ama tabii kalite olarak kesinlikle yani iPhone'u tercih ederim, Sony'yi tercih ederim diyecektim. Şimdi Sony size daha güzel gibi gözüküyor olabilir çünkü hani çok büyük çektiği için ben kadrajı doldurmuşum yani. Şimdi burada da videoyu durdurdum. Neden durdurdum? Normalde iPhone öz çekimde ışık iyi olduğu zaman çok net çeker. Hani böyle cam gibi çekebilir. iPhone'da böyle bir güzel bir öz çekim olayı var. Fotoğraflarda da var. Ama ışık çok iyi olması lazım. Hani güneşli bir ortam olması lazım vesaire vesaire. Şu an burada gördüğümüz iki görüntüde de görüntü kalitesi düşük. Neden düşük? Çünkü ışık az. Hani ışığın ne kadar az olduğunu şu an buradan anlayabilirsiniz. Ve bu kadar düşük ışık ortamında da ana kamerada iPhone'un ne kadar aydınlık çektiğini hesap etmeye çalışın. O yüzden aslında durdurdum. Hadi devam. iPhone tarafında ise küçücük kalmışım. Hani iPhone tarafında da şöyle yaklaşırsam çok daha detaylı bir şekilde çıkıyorumdur herhalde diye düşünüyorum. Ama Sony'de sanki böyle zaten böyle netlikte de bir sorun var. Aslında netlik derken böyle biraz puslu gibi çekiyor görüntüyü. Her şeyden önce kadraj çok dar. Bakın iPhone'da şu an ellerimi açıyorum. Kadrajda sığarken Sony'de ellerim yok. Ellerim Sony'de şu an kadrajda sığarken iPhone'da ne kadar fark var. Peki acaba ses kaydı nasıl? Hemen deneyelim. Şu an yakın çekimdeyim. Şu an sesimi Sony Xperia Pro I'dan dinliyorsunuz. Ve şu an sesimi iPhone 13 Pro Max'ten dinliyorsunuz. Ses kaydında Sony çok iyi olabilir. Yani öyle bir izlenimim oluştu gibi geldi bana. Şu an uzaktayım. Uzakta olduğum için iPhone'da daha da küçük gözüküyorum. Neyse sese bakalım. Şu an sesimi Sony Xperia Pro I'dan dinliyorsunuz. Ve şu an sesimi iPhone 13 Pro Max'ten dinliyorsunuz. Öz çekimdeki durumumuz buydu. Az önce bir tane HDR video çekimi yaptık ya hani ana kamerada. Şimdi ben onu izledim. Gerçekten Sony dağılmış gözüküyor. Büyük ihtimalle şu an siz de izlediyseniz şöyle demişsinizdir. Sony bitmiş ya. Berbat çekiyor. İşte dediğim gibi ters ışık durumlarında sizin bazı şeyleri ayarlamanız gerekiyor Sony tarafında. Ne yazık ki durum böyle. Peki hemen öz çekimde gene bir ters ışık yapalım. Hatta şurada bile ters ışık yapsam yeterli gibi duruyor. Bakın arka taraftaki pencere ve ben. Şu an Sony'de benim yüzümü yakalamış olmasına rağmen ben koyuyum. iPhone'la ise olay bitti. Yani bu iki cihazdan birine sahipseniz HDR ya da ters ışık olaylarını iyi bilmeniz gerekiyor. iPhone'da bilmenize gerek yok. iPhone otomatik olarak yapıyor. Yanlış anlaşılmasın. iPhone'da daha Dolby Vision'ı açmadık. Dolby Vision açıldığı zaman görüntü zaten bunun üstüne katlayarak geliyor. Yani Sony tarafında şu an HDR kapalı. HDR'ı açayım. Pardon, öz çekimde HDR yok. Öz çekimde HDR zaten hiç açılıp kapanmıyor. Unutmuşum. yani Sony öz çekimde hepten sınıfta kalmış gibi geliyor. Neyse durum buydu. O zaman hadi dışarı çıkalım. Evet şu an dışarı çıktık. Güneşli bir gün. Sabah saati güneş kendini yeni gösteriyor diyebiliriz. Biraz soğukluk var ama yine de idare eder. Hani hem hava soğuk hem güneş yoktu. O yüzden böyle videolar gecikti bu kadar. İşte böyle fırsatını yakaladığımız zaman başladık. Şu an öz çekimdeyim. Sony tarafında dediğim gibi 4K yok. Bunu ara ara sürekli hatırlatacağım. Ve kadrajı görüyorsunuz. İnanılmaz dar. HDR'da olmadığı için arka tarafta böyle inanılmaz bir beyaz bir gökyüzü. Patlamış çünkü. iPhone tarafına bakarsanız hem geniş kadraj hem de arka taraf gayet güzel gözüküyor. Durumu fark ettiniz mi? Az önce dediğim durum öz çekimdeyken hani görüntü çok kötü gözüküyor demiştim iki telefonda da. Şu an iki telefonda da görüntü çok net. Neden? Işık çok iyi olduğu için videodaki ISO oranı düşüyor. ISO oranı düştüğü için görüntü kalitesi artıyor.
O yüzden az önce içerideki ortamda iPhone ana kamerada ne kadar aydınlık çekmiş, ne kadar parlak çekmiş, buradan bir daha hesabını yapın diyorum. Gayet güzel gözüküyor. Ki yani Sony'de kadrajı benim kafam doldurmasına rağmen neredeyse arka taraf gene de patlamış vaziyette. Benim yüzümü çekebilmek adına arkayı yok etmiş. Ben kadrajdan şöyle çıksam arka taraf acaba nasıl olacak? Yani gene beyaz gözüküyor. Gerçekten Sony öz çekime hiç önem vermemiş yani. İnsan biraz özenirdi öz çekim konusunda. Yani durum bu. Bir de şöyle göstereyim, bakın ters ışığa gerek yok ama yani iPhone'un şu güneşten gelen yansımaları gösterme olayına hasta oluyorum. Bakın hemen şurada elimle gösterdiğim yerde lenste oluşan bir iz oluyor. Bu telefonlarda oluyor. İşte hani Leica lensler sayesinde bu izler az oluşuyor. Şu an Sony'de de var ama Sony'nin ön kamerasında yani Leica ile alakalı bir durum olmadığı için böyle bir şey oluşabiliyor. Burada gene araya gireceğim. Şu an burada oluşan iz biraz sonra ana kameralarda da oluşacak. Orada bir daha videoyu durdur. Bu konu hakkında bir daha konuşalım. Peki hemen buradayken isterseniz bir de ana kameraya geçelim. Ana kameradaki duruma bakalım. Evet, şu an ana kameradayız ve gördüğünüz gibi ışık olduğu için, ki bugün bunu galiba hep yaşayacağız. Güneş olduğu için oralar çok fazlasıyla aydınlık olduğundan dolayı gölge yerler Sony'de aydınlatamamış. iPhone ise HDR sayesinde görüyorsunuz. Önümüzdeki ağaç gayet aydınlık ve gözümle gördüğüm gibi çekiyor iPhone. Gündüz çekimlerinde iPhone gayet iyi. İç ortam ve düşük ışıkta iPhone biraz renklerden sapıtıyor. Fakat dış ortamda iPhone gerçekten harika. Yani muazzam çekiyor diyebilirim. Şu an Sony ne yazık ki öyle değil. Bunun sebebi de dediğim gibi yazılımsal. Neden Sony böyle yapıyor diyeceksiniz. Piyasaya sürekli sensör veren telefon neden kendi telefonunda bunu yapamıyor? Sesteki olaya dikkat edin. Bakın az önce iPhone'daydı ses. Şimdi Sony'ye geçti, ne kadar büyük bir fark var. Ana kamerayla çekim yaparken ben yokum kadrajın önünde. O yüzden öndeki mikrofon büyük ihtimalle kayıt alıyor ve ben mikrofonun arka tarafında olduğu için ses çok kötü geliyor. Halbuki Sony'de her şekilde çok güzel. Bunu yapamıyor. Yazılımsal ya. Bilerek, isteyerek yapılmamış şeyler. Ve bakın az önce dediğim ya, lenslerdeki yansıma, şu an ana kameradayız. Yani dolayısıyla güneşten gelen ışıktan dolayı bir nokta oluşuyor. Sony'de de oluşuyor. Ama iPhone'daki gibi böyle büyük bir hare oluşmuyor. Bu gibi durumlar videonun ilerleyen kısımlarında olabilir. Dikkatlice bakın. Burada bir bilgi vermek istiyorum. Bir lens üretiliyor. O lensin üzerine bir kaplama çekiyor. Bu atlanılan bir konu oluyor genellikle. Bilginiz olsun. Kaplama bile ne kadar fark ettiriyor. Komple lens üretseydi acaba ne olurdu? Hadi devam. Yani şu an ben HDR'ı açsam mesela, kapatıyorum görüntüyü. Şu an HDR açık. HDR açık olmasına rağmen gene de iPhone daha iyi, ki daha iPhone'da Dolby Vision'a falan geçmedim yani. Öyle de bir şey var. Gerçekten acayip bir fark oluşuyor. Ki bakın HDR'ı kapatacağım. Görüntü nasıl daha güzel olacak Sony tarafında. Bakın görüntü daha güzel oldu. HDR şu an kapalı. Nasıl oluyor hocam? HDR açıkken görüntü kötü, kapalıyken görüntü daha iyi. İşte az önce anlattığım sebeplerden dolayı. Bu arada bakın şu an görüntü Sony'de çok güzel. Mesela ben işte bu kaydı yaparken Sony'nin ekranında bu kadar farkı anlayamadım. Şu an izliyorum. Sony'nin görüntü kalitesi çok daha iyi. Cam gibi, ayna gibi, renkler çok gerçekçi. Yani gerçeğe çok yakın ve çok net. İşte ters bir ışık olmadığı zaman Sony ortalığı dağıtmış. Mükemmel çekim yapmış. Dikkat edin videoda. Çünkü ben Sony kötü derken o arada görüntüye bakıyorum. Çok iyi gözüküyor. Işık, tersten bir ışık yoksa Sony mükemmel. Devam edelim. Zaten göreceksiniz. Tersten bir ışık varsa Sony dağılıyor. Çünkü Sony bunu bir formatta çekiyor. Bu formata da HLG formatı deniliyor. Ne yazık ki görüntüyü çektikten sonra sizin bunu bilgisayarda işlemeniz gerekiyor. İşte o zaman iPhone ya da iPhone'dan daha güzel bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Peki acaba ben nasıl çıkacağım? Bakayım ayarlayabilirsem şöyle kadrajı ayarlayayım. Evet, herhalde ben de kadraja girmişimdir diye düşünüyorum. Acaba arka taraflar nasıl çıkacak, değil mi? Biliyoruz nasıl çıkacağını. iPhone daha iyi çıkacak. Sony daha kötü çıkacak. Hemen şöyle bir ters ışık yapalım. Arkamda güneş, iPhone'da ben nasılım, Sony'de nasılım? Yani Sony'nin duruşu gerçekten çok iyi ya. Harelenme farkını fark ettiniz mi? iPhone'da ne kadar büyükken Sony'de ne kadar az. Şu an ana kamerayla çekim yapıyorum. Öz çekim değil. Yani çok profesyonel bir duruşu var. Profesyonel bir duruşu var ve gerçekten profesyonel ellerde harika oluyor. Şöyle biraz yürüyelim. Dediğim gibi Sony gerçekten profesyonel insanlara hitap ediyor bu telefonda. Hani şu an bu görüntülerin
kötü olması, HDR'ın devreye girmemesi, HDR görüntünün ya da kötü olması bizim gibi bahçe kullanıcılar için evet uygun değil. Ama ve lakin bu telefonu tercih edecek profesyonel insanlar, kısa metraj film çeken insanlar ya da böyle fotoğrafçılık ya da video üzerinden para kazanan insanlar için Sony biçilmiş kaftan diyebiliriz. Şimdi şöyle baktığım zaman evet gölge eller Sony'de gerçekten çok koyu kalıyor. iPhone'da ise daha güzel gözüküyor. Ve enteresan mesela şurada Sony'nin güneşli olan yeri patlattığını görüyorum. Yani çok patlatmasa da mesela iPhone'a göre çok patlatmış evet. Hani normal görüntüye göre de yani işte idare eder vaziyette. Fakat ben gözümle gördüm orası yani çok net. Şunu söyleyeyim hemen araya gireyim. Gene Sony'nin ekranından kaynaklı bu şekilde konuşuyorum. Eğer şu an izlediğim gibi farkları görebilseydim böyle konuşmazdım. Şu an izliyorum ve neredeyse gözümün gördüğüne yakın bir görüntüde kaydettiğini söyleyebilirim. Böyle patlak matlak değil yani. Evet iPhone biraz daha güzel gösteriyor. iPhone biraz da oynuyor renklerle onu da söyleyeyim. Biraz daha canlı bir hale getirmiş. Gerçekten canlı hale getirmiş. Çok canlı gözüküyor görüntü. Ki biliyorsunuz kanalda iPhone'un bir Dolby Vision video kayıt denemesi var. Yani orada iPhone zaten uçuyor gidiyor. Uçuyor gidiyor yani. Evet Sony profesyonel insanlara hitap ediyor diyorum ama iPhone Dolby Vision video kaydıyla zaten her insanı profesyonel hale getirebiliyor. Öyle de bir durum var. Yani Sony'nin burada yazılımsal bir şeyler yapması lazım. Yazılımsal atılımlar yapması lazım. İşte bazı videolarımızda da bunu söylüyoruz. Neden yapmıyor? Herhalde rakiplerini kızdırmak istemiyor ya. Yani bunun başka bir anlamı yok. Aklıma başka bir şey gelmiyor yani. Yoksa bakar mısınız? Gölgeler inanılmaz gölge yani. Yazılımla bunu halledeceksin kardeşim. 1 inç sensör kullanmışsın. Gündüz çekimi daha ne olsun her yerin pırıl pırıl çıkması lazım. Yani buralarda iPhone'a bırakmamak lazım bu işi ama işte herhalde Sony dediğim gibi kızdırmak istemiyor ya rakiplerini. Yani bu durum için ne diyoruz? Sony piyasaya çok fazlasıyla sensör satan bir firma. Yani rakiplerini kızdırmak istemediği için yazılım konusunda da geri kalıyor. Rakipleriyle bir anlaşma içindeymiş gibi geliyor bana. Siz benden sensör almaya devam edin. Yazılım konusunda da ben kendimi çok fazla geliştirmeyeceğim. Siz piyasada gene cirit atın ama sensörleri benden almaya devam edin. Yani şuradaki tahtaların rengine falan bakarsanız kesinlikle iPhone çok daha gerçekçi çekiyor. Sony oraları biraz koyu gösteriyor. Bunun sebebi de tabii ki HDR olması ve orada ışık olan yerin yanında gölge olan yerler. Burada araya girmek istiyorum. Şu an iki görüntüyü yan yana izliyorum ve iki görüntüde de tahta renklerinin birbirine ne kadar yakın olduğunu görüyorum. O sırada ekranlarda hiç alakası yoktu. Dediğim gibi Sony'nin ekranında gözükenle iPhone'un ekranında gözüken aynı şeyler değiller. Resmen şu an fark yok diyeceğim yani. Sony'nin çektiği renkle iPhone'un çektiği renk tahta renkleri neredeyse aynı. Ama şimdi ağaçlarda olduğu gibi yani ağaçlar gerçekten aynen dediğim gibi olacak bakın. Keza şu 3 tane ağaca bakarsanız iPhone'da çok iyi. Yani Sony'deki görüntüyle iPhone'daki görüntü aynı değil. Ve benim gördüğüme yakın olan görüntü de iPhone'daki görüntü. Onu söyleyebilirim. Bence Sony bu işi düşük ışıkta halledecek gibime geliyor. Düşük ışıkta iPhone'u bence egale edecek gibi geliyor. Çünkü böyle aydınlık olan yerlerde sürekli bir ters ışığa maruz kaldığımız için iPhone hep önde olacak ya. Bunda yapacak bir şey yok gibi gözüküyor. Yani gündüz çekimlerinde ne diyeceğiz? iPhone iyi o zaman diyeceğiz. Sadece az önce evde çekim yaptığım ortamı düşünün. Hani arkada bir ters ışık yok. Evdeyiz. Çok fazla aydınlık yok. İşte oralarda belki Sony daha iyi olacaktır. Bir de düşük ışıktaki yapacağımız videolarda işte o zaman bence Sony borusunu öttürecek diye düşünüyorum. Peki hemen bir titreşim denemesi yapalım. Bakalım ne kadar başarılılar. 3, 2, 1... Şu an sallıyorum. İki telefonda da gayet sabit duruyor görüntü. Bir de videonun başında anlattığım olay iPhone'da 4K'dayız. Hiç durdurmadan geniş açıya geçebiliyoruz. Ama ne yazık ki Sony'de böyle bir şey yok. Geçemiyoruz. Sony'de kaydı durdurmak zorunda kalıyoruz. Ve geniş açıya geçmiş oluyoruz. Ne yazık ki Sony'de de böyle bir geniş açı olayı var. Peki geniş açıdaki titreşim engelleme nasıl? Deneyelim. 3, 2, 1... Yani iPhone titriyor gözüküyor ama titremeden kaydetmiştir. Sony ise hiç titremeden kaydediyor zaten. Ekranda bayağı belli bu durum. Ve tabii geniş açıda da aynı durum söz konusu. Şu ağaca bakar mısınız? Simsiyah Sony tarafında. Şuraya bakar mısınız? Simsiyah. Oho. Ve geniş açıda iPhone çok daha geniş açı. Normal açıda da Sony daha geniş açıydı. Enteresan bir durum oluşmuş. Şu ağaçlara bakın ya. Bir de iPhone'da ağaçlara bakın. Bir de Sony'deki ağaçlara bakın. Olmadı. Burada durdurmak istiyorum. Gene aynı durum. Sony'de o ağaçlar gerçekten simsiyah gözüküyordu.
Fakat şu an baktığım zaman ağaç renkleri neredeyse ikisinde de aynı. Yani ikisi de ağaçları çok net göstermiş. Aynı göstermiş, yani net demeyeyim. İkisi de aynı derecede göstermiş. Ama gökyüzüne bakın. Gökyüzüne bakın. Sony ağaçları göstereceğim diye gökyüzünü yok etmiş. iPhone'sa hem ağacı göstermiş hem de gökyüzü. Zaten videonun başından beri olan şey HDR'daki kalite. İşte burada bariz bir şekilde ortaya çıkmış. Ama bir daha söylüyorum, ben burada ağaçlar simsiyah diyorum çünkü Sony'nin ekranında ağaçlar simsiyah gözüküyordu. Peki geniş açıda kendimi çekmeye çalışayım. Şu an geniş açıdayım, kendimi çekiyorum. Hemen şöyle güzel bir ters ışık yapıyorum. Şu an güneş kameralara vuruyor ve ben acaba nasıl çıkıyorum? Öz çekime geçelim. Artık öz çekimde durumu bitiririm diye düşünüyorum. Evet dostlar, görüntüyü Sony tarafında güzel çekebilmek adına arka tarafa fazla ışık almadan bir görüntü kaydı yapmak istedim ki hani en azından ben gözükeyim. Yani gördüğümüz şu, gündüz çekimlerinde Sony evet çok güzel videolar çekebiliyor ama işin içine ışık girip de ters ışıkta kaldığınız an olay bitiyor. HDR olmadığı için, HDR'ı devreye soksanız bile görüntüyü çok iyi izleyemediğiniz için Sony buralarda dağılıyor. Bu Sony'nin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bir daha söylüyorum. Profesyonel ellere hitap ettiği için bu telefon bas çek olaylarında biraz geri planda kalabiliyor. Ama böyle ters ışıklarda profesyonel ellerde de durum kötü olacaktır. Sadece ve sadece videoyu çekecek profesyonel olan kişiler bilgisayara atacak. Bilgisayarda işledikten sonra iPhone kalitesinde ya da iPhone'dan daha iyi kalitede alacak. Bu durum bizim gibi bas çek kullanıcılar için pek uygun bir durum değil yani. Bizim gibi insanlar hemen çekecek görüntüyü ve anında telefonda izlemek isteyecek. İşte bu tip durumlarda iPhone durumu alıyor. Sony ise yazılımsal olarak geri kalıyor. Ben öyle düşünüyorum. Ve az önce söylediğim gibi bu bilerek, isteyerek sanki planlı yapılıyor diğer bütün firmalar arasında. Yoksa Sony'nin bu yazılımı geliştirecek mühendisleri yok mu gibi bir soru işareti geliyor. Olanaksız bir şey tabii ki vardır. Ama bilerek, isteyerek yapılmıyor diye düşünüyorum. Peki düşük ışıkta görüşeceğiz. Düşük ışıkta büyük ihtimalle Sony iPhone'u dağıtacaktır diye düşünüyorum. Çünkü düşük ışıkta çok fazla ters ışık olmadığı için sensör kalitesi bayağı ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. O zaman videoyu burada sonlandırıyorum. Düşük ışıkta görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Evet, en sondaki geçiş nasıldı? Yani resmen Sony tarafında beyaz, iPhone tarafında siyah olmuşum. Siyah beyaz gözüküyor yani görüntü. Ama iPhone görüntüsü çok güzel. Yani öz çekimde boy boy fark attı. Peki geldik videonun sonuna artık. En sonda da dediğim gibi olay ters ışıkta Sony tarafında patlıyor. Bunu da bilerek video kaydı yapmak gerekiyor. Sony'nin bütün bu çekimleri otomatik olarak yapıldı. Yani Pro modların hiçbiri kullanılmadı. Ama Pro modu da kullansanız ters ışık durumunda gelen ışığın durumuna göre ya o ışığın olduğu bölgeyi net göstermek zorundasınız ya da gölgedeki yeri net göstermek zorundasınız. Yani HDR olmadığı sürece iki tarafı da net gösteremiyorsunuz. Onun için Pro I'da Xperia 1.3'te olmayan Pro bir video modu var ve Pro video modunda HDR seçeneği de var. İşte bu Xperia 1.3'te yoktu. Pro I'ın en büyük farklarından biri de bu olmuş oluyor. Pro modda da HDR sayesinde işte bu çok parlak olan yer ve çok parlak olmayan yeri çok güzel bir şekilde bilgisayarda işleyebilirsiniz. Ve videoyu izlemek isteyen benim gibi ya da sizin gibi birçok insan olduğunu düşünüyorum. Bu tip durumlar çok da böyle cazip durumlar olmuyor. Pro insanlara, yani bu işten para kazanan insanlara Sony hitap ediyor ki inanılmaz hitap ediyor. Ve Sony'yi vermek zorunda kaldım. Vivo X70 Pro Plus'ı alabilmek için Sony'yi elimden çıkarmak zorunda kaldım. Çünkü artık duygusal olarak biraz zor durumdayım. Hani bir şeyleri çıkartıp bir şeyler almak zorunda kalıyorum. Sırf kanalda bir şeyler üretebileyim adına mecburen Sony'yi elinden çıkardım. Yani bugüne kadar elinden çıkardığım en üzüldüğüm ikinci telefon oldu. Birincisi Vivo X3'tü. Yaklaşık 1,5 yıl kullandığım tek telefon olmuştu. İkinci en çok üzüldüğüm cihaz işte Pro I oldu. Gerçekten uzun süre Pro I'yi kullanmak isterdim ama olmadı ne yazık ki. Çok pahalı çünkü o kadar pahalı bir telefonu kullanacak kadar zengin değilim. Ne yazık ki böyle bir durum var. Evet dostlar, durum buydu. Umarım anlatmak istediğimi anlatmışımdır. Sony kimlere hitap ediyor? iPhone kimlere hitap ediyor? Bana göre Sony kesinlikle çok daha iyiydi. Tabii düşük ışık videoları da geldikten sonra bunları göreceğiz. Fotoğraf testleri de gelecek. Ondan sonra bunların hepsine birden bakmış olacağız. Genel bir toparlama bir daha yaparız diye düşünüyorum. Düşündükten sonra da videonun sonuna geldik diyorum. Her zaman olduğu gibi sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.